Herkese iyi günler. 22 Nisan 2025 günlerden Salı an itibariyle saat 9.34. Herhalde bir 15 dakika sonra videoyu izliyor olursunuz. Öncelikli olarak hepinize şimdiden yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim. Ayrıca şu hype tuşuna basanlara da ekstradan minnettarım diyeyim. Dün bıraktığımız yerden hemen hemen devam eden bir grafiğimiz var. Bitcoin dünkü hareketlerini zorladı. Yukarıya doğru bir hareket. Buradaki artık sıfır tepemizi kaldıralım. 15 dakikalıkta bir geri çekilme yapıyor isek dedik. 1.038 0.5'e iğne tarzında yapıyla hareketi bitirdi. Yürümeye devam edecek gibi duruyor. Ancak işte dominansa baktığımızda bunu bir tık daha teyit ediyoruz. Hatırlayın bunu en son ne zamanlar söylüyorduk. Fiyat işte 60'lardan 70-80'lere gelirken bir tencere pilav, Bitcoin'e dışarıdan ekstra bir para girişi olmadığı için altlardan Bitcoin'i destekleyerek yukarı götürüyorlar diyorduk. Neyse, şimdi döndük grafiğimize. 4 saatlik grafikte uzun süredir takip ettiğimiz günlükteki kanalımızın altında bir ihlal, sonra yatay olarak kanalı yukarıya doğru takip eden bir grafik ve en sonunda içeriye doğru hamlemizi yaptık. 4 saatlik grafikte düzeltme 0.382'nin üstündeyiz. Çok değil. Beklediğimiz yerlerin üstünde kapanışlar yapıyor muyuz? Daha değil. Yakınız ama daha değil. O yüzden bakın şöyle bir baktığımızda tam o seviyelerde şu anda Bitcoin. Hacimli bir şekilde bir boğa mumu şeklinde şöyle ne diyelim hoplaya zıplaya kırmızıyı görmüş bir boğa gibi 4-5 bin dolar, 6 bin dolar belki daha yukarısı güzel bir hacimli boğa mumuyla birlikte geçersek çok keyifli olur. Ya sonrasında gitsin işte ne bileyim 92-93'lerde takılsın. Düzeltmeye biraz geri çekilsin gelsin 90'lara sıkıntı yok. Ama bu noktayı geçmemiz o şekilde olursa daha böyle bir pozitif oluruz. Öte yandan baktığımızda minör küçük zaman diliminde 15 dakikalık yükselen Fib'imizde 786'yı geçtik. Bir seviyesinde şurası aynı zamanda 0.38 Fib çizgimizle aynı yerdeydi biliyorsunuz. Orayı da geçtik. Birin üstüne ufaktan böyle retestini yaptı da diyebilirsiniz. Bakalım. Bakalım izleyip takip edeceğiz. Bitcoin için zaten bugüne kadar kötü bir şey konuşmadık. Bitcoin e, olağan olması gereken hareketlerini yaptı. 50'lerden 110'lara gitti, geldi düzeltmesini yaptı. Şimdi yukarıya doğru bir harekete başlıyormuş gibi. Döner Amerika gibi şöyle devasa ikinci bir bacak yapar mı? 80'lere doğru daha aşağıya. Yani ihtimal vermiyorum bu kadar güzel şeyler, bu kadar güzel haberlerimiz varken. Ama maalesef Ethereum. Yani Ethereum'dan gına geldi. Şurada 15'lik yükselen Fibi 0.6'yı geçemiyoruz. 0.2'nin altına da salmıyorlar. Burada ızdırap yaşatıyor. E, Bu gitmediği sürece zaten altcoin'lerin hareket etmesi zor. Hani bu piyasada şey gibi, evet Bitcoin gibi çok güzel bir geminiz var ama içerisine Ethereum gibi bir motor takmışlar. Bu motor gitmeden, yürümeden işte geminin diğer parçalarında diğer kriptoları düşünün oluşturduğunu. Ya motor yürümeden o güzel araba yürümez ki. Ya da işte gemi gitmez ki. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Motoru Ethereum abicim yani çok da söylenecek bir olay yok. Maalesef böyle bir durum. Ethereum'da ne zaman hareketleri göreceğiz? Ethereum ne zaman canlanacak? Altcoin'lerde asıl canlanan, asıl hareket eden yapıyı o zaman göreceğiz. Maalesef üzgünüm. Evet, hemen hızlıca şuradan klasik şirket coinlerimiz sol. 0.382 ana destek Fibi'nin, dipteki Fibi'nin üstünden topladık. Haftalık direnç desteğimizi kıramıyorduk, kırdık, testlerini yaptık. Bu sefer haftalığın üstünde birazcık yataya bağlamış durumdayız. İyi duruyor, fena değil. Ancak dediğimiz gibi biraz daha hareket için daha yolumuz çok. Bahsetmiştik bir tane şurada W'msu bir hareketimiz var. Trend çizgimizi kırdık, retestini yaptık. Şu hedefler bakalım ne zaman gelecek? Şöyle yaptığımızda
hedefler ne zaman gelecek? Yani minörden baktığınızda 96, yaklaşık 134, yani 140, 160 civarında hedefleri olan bir yapıdan bahsediyoruz. Umarım gerçekleşir. Hadi ilk kez duyan varsa gösterelim tekrardan. Bu hoca ne diyor olayı olmasın. Yanlış yerden çizdim değil mi? Birden daldım sanki. Şurası. Şöyle bir yapımız vardı. Kırdık, retestini yaptık. Ama rakamımız ufaldı sanki. Küçüğünküne bakalım biz. Büyük. İlk başta küçüğün hedefi gelsin. Büyüğünkine sonra bakarız. 154'müş. Yani 2618 fibine götürecek hareket. Takipteyiz. Devam. XRP. Benzer yapılar XRP'de de vardı. Hepsini de çizdik. XRP halen majör düzeltme 0.5'in üstündeyiz. Daha 0.38'e gidemedik. Düşen fipte 786'ya dün temas kıramadı. Hala kafamız bir tık aşağıda duruyor. Kademe kademe yataylıkla hareketler aynı şekilde ilerliyorlar. AVAX. Yükselen fip 1.600'e dün yükseliyorduk. Bir daha temas, üçüncü temas, üçüncü defadır retiyor. Burada biliyorsunuz düşen fip 1'e doğru gidiyorduk. 1.600'e ulaşmadan haftalık destekten tepkisini almıştı. Düşen grafikte ara bölgede minör zamanlı 15 dakikalık yükselen grafiğimizde ise gördüğünüz gibi üçüncü defadır aynı bölgeden retiyor. Şimdilik AVAX'lara fazla ekstrem söylenecek bir şey yok. Hemen BNB'ye geldik. Klasik cümle, majör yükselen fibini bozmayan tek yapımız 236 ile 0.382 arasında bulunuyor. Ara destek bölgesinin üstünde, düşen trendimizi henüz kırmadık. Aynı şekilde benzer bir W hareketimiz burada da oluşacak. İşte ikili dip dersiniz. İkili dibiniz burada olacak. Hatta üçlü dip olacak. İşte bir adam eve derseniz, adam eveye pek uymuyor ama ikili dip daha güzel yakışıyor. Bir W daha güzel yakışıyor. Evet, grafikte durumlarımız bu. Kıssadan hemen bir dominansa bakalım. Çünkü dominans gidiyor. Pazar günü kapanışımız yine burada olduğu gibi olmalı. Geçtiğimiz hafta da söyledim. Evet, yukarıya iğne olabilir. Kapanışı bu bölgenin yakınlarında bir yerde yapmalıyız. Burası bizim için çok önemli olacak. Çünkü haftalık grafikte ilk kez izleyenler için tekrar gösteriyorum. Haftalık grafikte şöyle yapacağız. Geçmiş dip ve tepe arasındaki düzeltmenin 786'sı. Yani bu sebepten dolayı önemli. Umarız buraları koruruz dedikten sonra lafı çok uzatmadan hemen şöyle genel bilgilerimize geçiyorum. An itibariyle Kore günü nötr kapatmış. Japonya günü 0.14 nötr kapatmış ve Asya piyasaları Şangay 0.36 artıda, Çin A50'miz 0.60 artıda, Hang Seng 0.55'te devam ediyor. 9.30'da Avrupa geçen gün açıktı ama bugün hala kapalılar dedikten sonra hemen şöyle bu sayfayı kapattım. Ekonomik takvimde bugün için herhangi bir planımız yok. İşte Harker'ın konuşması var. Arkasından Avrupa Merkez Bankası Lagarde'ın başkan konuşması var. Yine Kaşgari'nin konuşmaları var. Bugün çenesi düşük modda konuşuyorlar. Kapattım. Ve geldik ETF'lere. Uzun zamandır Bitcoin'de 4480 tane alımı görmemiştik. Teşekkür ederiz. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Trend kırılımı, işte yükselen tepe modu gibi destek modunda büyük şirketler de evet iyiyiz falan deyip buradan bir alıma gelmişler. İyidir. Eyvallah dedik. Çok da uzatmadan lafımızı geçtik. Ama üvey evlat dedik ya, bu piyasanın işte motoru olabilecek yapıdaki o güzelliğin altına taktıkları motor Ethereum, Grayscale. Dün hiç kimsenin etliye sütlüye karışmadığı yerde 16.000 tane 10 tane satış yaparak geçirmiş. İşte ondan sonra fiyat niye gitmiyor? Nasıl gitsin ki? Nasıl gitsin ki? Ve 12 saatlik grafik pardon,
12 saatlik grafiğimizde dün gece mum kapanışımız 0.382'nin üstünde olmuş. Yani nokta olarak tam burada mumu kapatmış. An itibariyle saat 3'te kapanacak olan mumumuz yukarıya doğru ufak ufak gidiyoruz ama fiyat yukarı gittikçe üstten baskıyı görüyorsunuz. Sürekli bir satış yiyoruz. Burada aynı zamanda majör yükselen 786 seviyemiz. Evet, burayı kırdıktan sonra rahatız diyeceğiz. Yükselen bir grafiğimize doğru tekrardan pozitifliğimizi koruyacağız. Yükselen bir tepe yaptık diyeceğiz. Henüz burada yükselen bir tepemizi oluşturmadık. Biraz daha böyle dişimizi sıkalım, sabırlı olalım. Daha yani yükselen tepemizin üstüne yeni geçiyoruz. 88.000. Yeni geçiyoruz arkadaşlar. Acele etmeyin. Şöyle bir yükselsin. Hani yükselsin, yükselen tepe yapsın, takılsın, düzeltsin ya da direkt gitsin, düzeltmesin. Hepsi bize uyar. Aceleci olmayalım. Evvelden biliyorsunuz burada 9 tane mumumuz var. Benzer hareketler. Sonra tekrardan fiyat aşağıya doğru geri çekildi. Hiç aceleci olmaya gerek yok. Sakin, temkinli, tedbirli ilerliyoruz. Ve son grafiğimiz balinalar. Balinalarda 4 satır toplamımızda herhangi bir değişiklik yok. Size 20 gün önce söylemiştim. 20 günü geçti belki de. 3 satır toplamındaki balinalar 37.37'den 72'lere kadar gelmiştik değil mi? 70 bin Bitcoin almışlardı. Geçtiğimiz haftalarda burayı, geçtiğimiz haftalardası yanlış oldu. 66 seviyelerine kadar görmüştük. Kademe kademe bir düşüş görüyoruz burada. 56'ya kadar geldiler. Yani baktığımızda 0.10 puanlık bizim teknik karşılığı yaklaşık 20 bin Bitcoin diyorum size. Bakıyoruz şimdi. Burası da maksimum seviyede. 75-77 maksimum gördüğümüz seviyeydi. Bu adamlar satmadılar. Yani büyük bir ihtimal hani belki 2000-4000 tanesi satmış çıkmış olabilir. Hani onluklu yüzlüklerin arasına. Ama geri kalanların hepsi %1000 arasındaki cüzdanlarda 999 gibi bulunmaktalar. Başka da buradan söylenecek bir cümle yok. Dün akşam yayındayken 59.60'daydık. Direkt 4 puan yaklaşık 8000 Bitcoin transfer oldu diyeceğiz. Evet, grafikler bu şekilde arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bol yeşilliklerimiz olsun. Sevgiler, saygılar.